Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, yumuşacık, lezzeti şahane bir ekmek tarifiyle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak yoğurma kabımıza 4 su bardağı unu alalım. Üzerine 1 silme tatlı kaşığı tuzu, 1 tatlı kaşığı şekeri ve 1 paket kuru instant mayayı ekleyerek bütün kuru malzemeleri karıştıralım. Kuru instant mayanın gramajı 10 gram. Bu arada kullandığım su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından unu o bardakla ölçtüm. Suyu da aynı şekilde. Toplam 2 su bardağı un kullandım. 2 su bardağı ılık su kullandım. Suyumuzun ılık olması önemli. Mayalı hamurlarda ılık su kullanıyoruz biliyorsunuz. Ne elimizi yakacak kadar sıcak ne de çok soğuk olmamalı. Normal parmağımızı soktuğumuzda elimizin yanmayacağı derecede olmalı suyun sıcaklığı. Suyu da ekledikten sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Dilerseniz direkt elinizle yoğurma işlemine de geçebilirsiniz tabii ki. Ama ben hiç elimi bulaştırmadan direkt spatula ile karıştırıyorum. Hamurumun yoğurma işlemini bu şekilde gerçekleştiriyorum. Cıvık bir hamur oluyor çünkü. Dediğim gibi elinizde yoğurmak kolayınıza geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırıyorum hamurumu. Karıştırmaya devam ettikçe hamurumun kalitesi artıyor ve karıştırdığım kaptan kendini ayıracak birazdan. Göreceksiniz rahat bir şekilde. Bunu yoğurmaya devam ettikçe, yani karıştırmaya devam ettikçe mümkün olabiliyor bu şekilde olması. Birkaç dakikanın sonunda artık karıştırmayı bıraktım. Üzerine streç film geçirdim ve bir mutfak örtüsü örttüm. Hamurum 2 katına çıkıncaya kadar mayalandıracağım. Benim hamurum ortalama 45 dakikada istediğim şekilde mayalandı. Ve bu sürenin sonunda hamurumun üzerine açtım. Böyle bir kesme aparatıyla hamurumun havasını aldım. Şöyle birazcık yoğurmuş oldum bu aşamada. Hamurumuz mayalandıktan sonra bu şekilde yoğurup havasını alınca maya kokusu olmayacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Sonra tezgahımı birazcık unladım. Hamurumu toparlamam gerekiyor. Cıvık bir hamur. Şöyle akıtarak tezgaha alıyorum. Kesme kartıyla aynı şekilde. Sonra ilk olarak kesme kartıyla, sonra da biraz toparlanınca ve unlanınca da elimle toparlayacağım ve parçalara böleceğim. Yani benim gibi yaparsanız eliniz hiç hamura bulaşmamış oluyor hemen hemen. Benim elim bu aşamadan sonra sadece hamura bulaştı. Yoğururken hiç elimi sürmedim gördüğünüz gibi. Birazcık kol kuvveti gerekti spatula ile karıştırırken, o kadar. Şimdiden sonra toparladıktan sonra parçaları böleceğim ve bezelerimi oluşturacağım. Bu kadar işlem esasında. Çok pratik yapımı derken bunu kastediyorum. Oldukça kısa sürede hazırlanabiliyor, mayalanma süresini saymazsak eğer. Şöyle hamurumu toparladıktan sonra 6 eşit parçaya bölüyorum. Daha küçük olsun isterseniz 8 parçaya da bölebilirsiniz. Bana göre 6 parçaya böldüğümde boyutları gayet ideal oluyor. Parçaların boyutları birbirine yakın olsun diye büyüklerden küçüklere takviye yaptım. Ve sonra biraz unlayarak tezgahımı, bezelerimi oluşturdum. Şöyle tezgahta biraz unlayarak şekil vermemiz oldukça kolay olacaktır. Ardından yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine sıraladım bezelerimi ve üzerini temiz bir bezle kapatarak ortalama 20-25 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Diğer tarafta bir yumurtanın sarısı ve bir dolu yemek kaşığı yoğurdu karıştırdım. Bunu da ekmeklerimin üzerine dağıtacağım. Hamurun mayalanmasına yakın hazırladım bu karışımı. 20 dakikanın sonunda hamurum istediğim şekilde mayalandı. Hemen hemen 2 katına çıktı gördüğünüz gibi. Ve nazik hareketlerle bu karışımı üzerlerine dağıtıyorum. Fırçayla çok fazla bastırmıyorum. Çünkü fazla bastırırsam o oluşan güzel hacimli hal sönebilir. Hafif hareketlerle kolay bir şekilde dağılıyor zaten.
Sonrasında hamurların üzerine şöyle elimle bastırıyorum ve genişletiyorum. Şöyle orta kısımda boşluk olduğu için ortaya doğru gelecek şekilde genişletmeye çalıştım ben elimden geldiğince. Hepsini bir tepside pişirmek istedim. Dilerseniz 8 adet yaparsanız özellikle 2 ayrı tepside pişirmenizi öneririm. Bu şekilde hepsine bastırdım. Üzerlerine son olarak susam ve çörek otu ekledim. Dilerseniz eklemeden sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz. Diğer tarafta fırınımı 200 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında ekmeklerimizi pişireceğiz. Bunu her zaman söylüyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Azar azar çörek otunu da ekledikten sonra ekmeklerimi fırına göndereceğim. Benim fırınımda önceden ısıttığım 200 derecelik fırında toplamda tam olarak 30 dakikada ekmeklerim çok güzel bir şekilde pişti. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Bu şekilde üzeri güzel bir şekilde kızarınca fırından alabilirsiniz. Şöyle biraz sıcağının çıkmasını bekledim. Yumuşaklığını sizlere yakından göstereceğim. Oldukça yumuşak oluyor. Dilerseniz bu şekilde sade bir şekilde de tüketebilirsiniz ya da ekmek niyetine de arasına malzeme doldurarak da tüketebilirsiniz. Yumuşacık, lezzeti de sunumu da harika oluyor. Ben denediğiniz takdirde bu lezzeti beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle bölerek iç kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Ara öğünlerde sandviç yapabilirsiniz. Kahvaltılarda kahvaltı ekmeği olarak kullanabilirsiniz. Akşam yemeklerinin yanına kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra, soğuduktan sonra hiç bekletmeden buzdolabı poşetine alarak dondurucuya kaldırabilirsiniz. Çıkardığınızda ısıtarak tüketebilirsiniz. İlk zamanki tazeliğinde kalacaktır. Bayatlamayacaktır. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.